Merhabalar, Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımızda yine farklı güzel ürünler kullanacağız. Bugünkü ürünlerimi seçerken aslında kafamda birkaç düşünce vardı. Bunlardan bir tanesi şuydu, şu krem buldum ben bugün. Nivea'nın Protect Care'ının. Geleneksel tıraşa ilk başladığım zamanlarda severek kullandığım bir üründü bu kendisi. Ama bir süre sonra Türkiye piyasasında bulmak çok zorlaştı. Çok pahalı fiyatlara satılıyordu. Hatta bir süre sonra piyasadan da kalkmıştı kendisi. Ancak yurt dışına bir tanıdığımız giderse ondan aldırtıyorduk. Ya da kullanamıyorduk. Aslında ben de çok uzun yıllardır kullanmadığım bir üründü. Zamanında severek kullanıyordum. Hatta bir kere de tıraş olmadan yüzümde bir köpürttüm. Kokusunu da özlemişim. Dedim ki madem bugün bu kremi kullanacağız. Nivea Protect Care. Tıraş sonrasında da Nivea'nın yine Protect Care balzamını üzerine de Nivea'nın Protect Care losyonunu niye kullanmayalım? Kullanalım tabii ki de. Yani bugün aynı marka, aynı ürün gamından gideceksek madem şöyle bir şey yapalım dedim. Ne zamandır aklımda, bugüne kadar çektiğim her videoda aklımdaydı. Bu fırçayı kullanmak istiyordum ben. Şöyle göstereyim kendisini size. Şöyle üzerindeki logodan da göreceğiniz üzere Mühle'ye ait. Mühle'nin reçine bir sapta olan silver tip kıllara sahip Mühle boz porsuk kılı fırçası kendisi. Deftere ben özelliklerini yazdım. Düğüm çapı 23 milim olarak geçiyor ve kıl uzunluğu 55 milim. Ben video çekmeye başlamadan önce bu fırçayla iki tıraş kadar olduğum ve hani bu fırçanın benim gönlümde yer ettiğini, iyi bir yer ettiğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü kıl uçları çok yumuşak. Yani benim kullandığım en yumuşak fırça olabilir kendisi. Hani ayrıyetten sap ebatıyla kıl uzunluğunun birbirine oranını da ben çok seviyorum. Bu fırçayla ilgili deneyimlerimden size aktarabileceğim şey nedir? Açıkçası fırça çok fazla su tutuyor. Yani bazen yani ilk kullanımlarımda ben direkt fırçanın içindeki suyu hesaplayamadığımdan ilk etapta kötü köpükler yaptığım oldu. Sonrasında tekrar yüklemeler yaparak doğru kıvam buldum. Yani güzel bir fırça, iyi su tutuyor. Sıcaklığı da iyi tuttuğu söylenebilir. O yüzden ben severek kullanıyorum. Fırça ile ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok açıkçası. Dediğim gibi yani kıl uzunluğu 55 milim, kıl yoğunluğu da 23 milim olarak geçen yumuşak kıllı porsuk fırçası. Bugün kullanacağımız alete geçelim. Madem mühle bir fırça kullandık. Kremlerde ve tıraş sonrası ürünlerde yaptığımız gibi yine aynı tarzda bir seçenek yapacağız. Daha önceden biz şöyle mühlenin R89 modelini kullanmıştık. Bu tıraşa başlangıç için ve günlük tıraşta size yumuşak, güzel bir tıraş veren iyi bir alet. Sonra kullanmadığımız daha önce ileriki videolarda kullanacağımız R41 modeli var. Bu da Mühle'nin agresif modeli. Hani Mühle'nin sitesinde yazan yani ustura tıraşı veriyor diyor. Tabii ki ustura kadar yakın bir tıraş bence vermiyor. Ama gayet mild aletlere göre yakın ve etkili bir tıraşı var. Ayrıyetten taraklı yapısı da yani uzun sakallarda da yüzünüzde rahat etkiler göstermesine sebep veriyor diyebilirim. Tabii ki yani bu Mühle'nin mild aleti. Bu da agresif aleti ama Mühle'nin şöyle bir aleti daha var. Kendisi Mühle Rocca diye geçiyor. R96 Jet Black modeli. O gösterdiğim iki aletin arasında olarak konumlandırılıyor. Agresiflik olarak. Yani ne çok agresif sizin yüzünüzde hani çok jileti hissettiriyor. Ne de mild bir alet. Çok yakın bir tıraşı var. Evet jileti belirli bir seviyede hissettiriyor. Ama tıraşın sonuna da geldiğinizde sizi tatmin edecek bir konfor sunuyor diyebilirim. Dediğim gibi ikisinin ortasında bir agresifliği var. Bugün de bu aleti kullanacağız.
Yavaş yavaş o zaman köpüğümüzü yapmaya başlayalım. Yaki tasımızın içine ben biraz Protect and Care kremden alacağım. Şöyle bir fındık tanesinden biraz daha büyük olacak şekilde aldım. Daha önceki tecrübelerimden dolayı fırçayı biraz fazla silkiteceğim. Dediğim gibi ilk etapta çok su tutuyor kendisi. Yani kötü bir köpük yapmak istemeyiz. Kullandığım Yaki köpük metasının şöyle göreceksiniz. Üst tarafında fırçayı koymak için de bir yeri var. Eğer bu taza sahipseniz ve bir fırça standınız yoksa fırçanızı yatık bir şekilde onun üstünde yan bir şekilde kurutabilirsiniz dik tutmaktansa. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ayrıyeten bu kap bayağı derin. Yani ne kadar içinde köpüğü çevirirseniz çevirin. Ne kadar yoğun bir köpük yaparsanız yani bu buradan çok fazla bir taşma yapmıyor açıkçası. Ve şöyle mesela dar bir kapta eğer yani benim için geçerli, sizin için de geçerli mi bilmiyorum. Eğer dar bir kapta, küçük bir kapta köpük yapıyorsanız ve köpükler bir süre sonra taşmaya başlıyorsa o köpüğün kıvamına bakmaksızın o kaptaki işlemi sonlandırma refleksi gösterebiliyorum ben. Bu da bazen kötü köpükler yapmama sebebiyet veriyor ama bu tasta öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden ben bu tası seviyorum açıkçası. Şöyle bayağı bir çevirdik aslında. Koyu bir kıvam aldı. Şu suyu ısıtıyorum. İçine birkaç damla su ekleyeceğim. Bu sefer fırçayı biraz fazla silkelediğim için daha önce rastladığım o fazla su olayına burada denk gelmedim. Fırça dediğim gibi çok yumuşak, çok güzel açılan, yüzdeki hissiyatı çok güzel bir fırça. O fırçayı alırken sipariş sürecinde bazı badireler atlatmıştım ama her şeye değdi diyebilirim açıkçası. Ben kullanmayı çok istiyordum ve hayal ettiğim bütün beklentileri bu fırça karşıladı diyebilirim. Yani üzerine bir tane daha silver tip fırça alır mıyım bilmiyorum açıkçası. Şu an için beni iki silver tip fırçam da gayet mutlu ediyor. Evet, köpüğümüz oluşmak üzere. Bence şu an gayet iyi durumda. Şöyle tasımı meraktan. Yine bir kuruluyorum. Ben videoyu bir durdurup yüzümü yıkayıp ondan sonra geri geleceğim. Evet, yüzümü yıkayıp geri geldim. Yüzüme köpüğü uygulayacağım şimdi. Nivea kremin kendine özgü, ya en azından benim daha önce hiç rastlamadığım aromasını özlemişim diyebilirim. Fırça omurgasız bir fırça. Kremlerle kullanmaya da gayet ideal. Ve bu tarz yumuşak fırçalar seviyorsanız tercih edebileceğiniz bir ürün bence. Fiyat olarak Yaki'nin ürünlerine kıyasla biraz daha pahalı, hatta bayağı pahalı diyebiliriz. Ama güzel bir fırça bence. Farkını ortaya koyuyor.
Ben kendisini yılbaşı indirimlerinde, yeni yıl indirimlerinde almıştım. Hatta Mühle'nin Silver tip fibresini de almıştım o zaman. Hatta onu da ilk videomuzda kullanmıştık, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tekrar kullanacağımız videolar gelecektir kendisine. Bu fırçayla kendi adıma söyleyebileceğim bir anekdot daha. Çoğu fırçayı ben sol elimde, sol tarafımda çok rahat kullanamıyorum. Ama fırçanın küçük sapı bu durumu ortadan kaldırıyor açıkçası. Bunu da şimdi fark ettim. Evet, köpeğe biraz daha su verdikten sonra gayet güzel bir kıvam aldı. Gayet güzel bir kıvam aldı diyebilirim. Dediğim gibi ben Nivea kremi daha önce tıraşa ilk başladığım zamanlarda almıştım bir tüp. İlk başladığınız zamanlarda köpük kalitesini çok ayırt edemiyorsunuz. Sadece yorumlardan biliyordum. Ama şu an gerçekten bir Arko sabuna göre, bir Derby kreme göre aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Güzel kaliteli bir köpük sunuyor açıkçası. Evet, tıraşımıza başlayalım. Nasıl başlayacağız? Jileti yüklemedik ki. Konuşurken daldım. Şöyle göstermemişimdir belki ama alet 3 parça. Uzun saplı sayılabilecek derecede bir alet. 95 milim bir sap uzunluğu var. Ama sap kaplaması güzel. Ve size kısa saplı bir aletin sunduğu. Bu arada jileti de mühle jilet olarak kullanacağız. Ben bu jiletten bugüne kadar sadece bir tane kullandım. Ve çok uzun zaman geçti açıkçası. O yüzden performansını da bugün beraber tekrar deneyimleyelim. Evet, ben üst kapağı genelde jileti oturtup şöyle, ondan sonra alt kapağı koyuyorum ve sonra sapı sıkıyorum. Mühler Okka tamamen paslanmaz çelik bir alet. Sadece şu alt sapında bir kaplama var. Bu desenli kaplama aletin tutuşunu çok ergonomik bir hale getiriyor açıkçası. Ve hani uzun saplı bir alet diyemeyeceğiniz seviyede elinizde rahat kontrol edebiliyorsunuz. Alet ağır bir alet. Defterden okuyorum yine. Aklımda tutabildiğim şeyler değil bunlar. 85 gram. Yani çok hafif bir alet değil. Gayet tok bir yapısı var. Ve size ilk tıraşta, yani ilk perdede gayet yakın bir tıraş sunuyor. Rokka'nın birkaç farklı modeli var. Böyle yine siyah sap kaplamalı ama kafa kısmı krom kaplama gibi olan bir rengi var. Tamamen böyle yaldızlı gri olan bir modeli var.
Onların hepsinin bu sap kısmı farklı renklerde olanların bile aynı malzemeden olduğunu düşünüyorum. Aynı desenden. Bir model daha var. Sapı huş ağacı. Onu kullanmadım açıkçası. Yani tutuşu nasıldır bilmiyorum. Tıraş performansı aynıdır. Tutuş olarak da bence gayet iyidir. Ama yani şunu kesin söyleyebilirim. Görüntü olarak da çok güzel. Ben o dönem bu rengi sevdiğim için ve ilk defa gördüğüm için direkt bu Jet Black modelini almıştım. Aletin materyali dediğimiz gibi paslanmaz çelikte ve DLC kaplama diyor. Hani kendisini ilk defa gördüm. Bugün aletin teknik özelliklerini okurken. Bu DLC kaplama otomotiv ve yarış sektöründe kullanılıyormuş. Ama hangi aşamalarda kullanıldığını ben bilmiyorum. Bu aletle bir haftalık sakalınızda rahat bir şekilde tıraş edebiliyorsunuz. Şu ana kadar aletle ilgili artı özellikleri, pozitif özellikleri değerlendirdik. Negatif özelliklere geçecek olursak, belki de negatif özellikler demek yanlış olur. Benim gözlemleyebildiğim alete dair bir tane negatif özellik var. Aslında bu herkes tarafından da söylenen bir negatif özellik. Şöyle aleti sap kısmına bakarsanız şöyle net gösterebiliyorumdur. Farklı bir şey göreceksiniz. Nedir bu farklılık? Aletin alt tablasında su kanalları mevcut değil. Farklı bir sistemle kenarlardan suyu dışarı atıyor. Yani şu ana kadar o dezavantajı hiç yaşamadık ama bazen çok yoğun köpükler yaptığınızda ve yüzünüzde eğer çok uzun bir sakal varsa bu alet tıkanabiliyor. Ama dediğim gibi bunu çok yaşamadım ben. Birkaç kere yaşamış olabilirim. 4 senedir bir fil kullandığım bir alet. Şu an Mühle Rokka'nın herhangi bir modeli satışta değil Mühle'nin sitesinde diye biliyorum ben. Baktım çünkü bulamadım. Hani ben mi bulamadım bilmiyorum ama tıraştan önce açtığımda yoktu. O yüzden güncel fiyatıyla ilgili size bir bilgi veremem. Şöyle ilk etapta bakacak olursak bence ilk perde sonrası gayet yakın bir tıraş mevcut. Orta agresifin üst üstü denilen aletler böyle yakın tıraş veriyorlar. Aynı durum Edwin Jagger'ın 316 modeli için de geçerliydi. Yani benim gibi 3 perde diyorum yanlış. 3 günde bir tıraş oluyorsanız yani haftada 2 kere tıraş oluyorsanız ve yüzünüz çok şöyle fırçamız bir kıl döktü galiba. Evet ilk defa rastladık. 3 günde bir tıraş oluyorsanız yani benim yüzümün hassasiyeti bence çok fazla değil. Yani çok fazla tarihçilerde yaşamıyorum. Mühler Okka'yı kullanabilirsiniz. Orta agresifin üstü aletler size uygun olabilir. Zamanında ben günlük tıraşta da kullanmıştım Rokka'yı.
Bir dönem yaklaşık 8 ay diyebilirim. Elim başka alete gitmiyordu açıkçası. O zamanlar bende 34C vardı. Rockwell 6C vardı. O aletleri neredeyse bir sene hiç kullanmadım. Full Rokkayla tıraş olmuştum. O dönem içerisinde günlük de tıraş olduğum oluyordu. O dönem full Nivea krem ve Rokkayla tıraş oluyordum ben. Ama tabii 3 perde tıraş olmuyordum. 2 perdede sonlandırıyordum tıraşı. Ve göreceğiniz üzere gayet yakın bir tıraş veriyor. Bir önceki tıraşımızda kullandığımız Parker Solaris'ten bence daha yakın bir tıraş veriyor. Standart bir açıya sahip. Yani eliniz çift taraflı bir alete alışkınsa yani R89 kullanıyorsanız daha yavaş kullanmak tarzı şartıyla bu alette kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ben bu aleti genelde Sevenlock'la, Gillette Silver Blue'yla, Sevonlon yeşiliyle kullanmaktan gayet keyif alıyorum. Evet, şuradaki standart noktasal kanalımız her zamanki gibi yerini aldı. Ben bu alet tıraş olduktan sonra yüzümü gayet konforlu hissediyorum. R41 tabii ki ilk perde özelinde diyeyim daha yakın bir tıraş verecektir. Ama R41'e geldiğinde de onu daha çok konuşuruz. Ben mesela Avusturya ile olduğum tıraşlarda daha konforlu bir iş çıkardığımı düşünüyorum R41'den. Ve en az R41 kadar da yakın bir iş çıkartabiliyoruz. Bununla şu an ben 3 perde tıraş olmayı düşünüyorum. Ama R41 ile 3 perde tıraş olmam. Asla tersten almam. Ve hani çok uzun süredir kullanmadığım bir alet kendisi. O Mühler Okka her daim keyif alabileceğimiz güzel bir alet. Hatta çevremde sevdiğim, tanıdığım Rokka'yı sadece kullanan değil aynı zamanda stoklayan, yedekleyen tanıdıklarım da var. Bence gayet haklılar. Başına bir şey gelirse ben de Rokka'sız kalmak istemem. Hemen gider bir tane bakarım. Mesela bugün diyelim Allah korusun bir şey oldu. Piyasada sıfır alabileceğim bir Rokka mevcut değil mesela. İnşallah en kısa zamanda tekrar satışa sunulur diyelim. Belki de vardır, siz biliyorsunuzdur. Ama ben Mühle Türkiye sitesinde görmedim açıkçası. Evet, son perdemize geçiyoruz.
Rokka'yla son perde, üçüncü perdede tersten alırken Merkür 34C gibi çok rahat olmayacağız. Daha yavaş ve dikkatli gideceğiz. Mühle jilete, hani o mühle jileti değerlendirecek olursak, jilet şu ana kadar konforlu bir tıraş vardı. Yani çok keskin mi? En konforlu jilet mi? Değil ama gayet güzel. İş gören bir jilet. Fiyatını hak ediyor mu diye düşün, düşünecek olursak bence hak etmiyor. Çok daha ucuza, çok daha iyi jiletlerin piyasada var olduğunu biliyoruz. Sadece ben aletlerin yanında çıkan mühle jiletleri kullanıyorum. Ben gidip mühle jilet stoklamam açıkçası. Neden? Çünkü pahalı. Ha bir de jilette şöyle bir husus var. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Jiletler, jiletlerin performansı kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor. Yani mesela benim hiç sevmediğim bir jileti başka biri çok sevebiliyor. Veya benim çok sevdiğim bir jileti ben şimdi size burada önersem siz kullansanız hiç beğenmiyor olabiliyorsunuz. Mesela buna bir örnek verecek olursak benim elime bir gün Treat Platinum jileti geçmişti. Hani sosyal medyadaki tıraş platformlarında çok sevenleri var jiletin ama ben kullandığımda bana hiç keskin gelmedi. Açıkçası tıraşı tamamlıyorsunuz evet ama ben olduğum tıraştan hiç keyif almadım açıkçası. Tıraşın sonunda yüzümüzü soğuk suyla yıkayalım. Gayet güzel bir tıraş oldu. Ben konfor ve yakınlığı beraber incelediğimizde olduğum en iyi tıraşları Rokka'yla olduğunu düşünüyorum bugüne kadar. Tabii ki ayarlı bir alet değil. Ama çok güzel tıraşlar veriyor diyebilirim. Evet, ilk önce balzam, sonra losyon sistemiyle hayatımıza devam ediyoruz. Yine bu şişeden fazla aldım. Protect'ten Care balzam hafif alkollü olduğunu düşünüyorum. Üstüne okumadım. Bazen yakma yapabiliyor. Bugün çok fazla yapmadı. Şurada biraz yaptı. Ama daha fazla yanma yaptığı zamanlarda olmuştu. Evet. Üzerine de losyonumuzu süreceğiz. Koku olarak biraz benziyor balzamla losyon. Ama losyonun kokusu tabii ki daha yoğun ve muhtemelen daha kalıcıdır. Evet, güzel bir tıraşı yine tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün, güzel bir akşam dilerim.